Borçka ve tencere davası. Adliyede kaynayan hayatlar. Borçka adliyede çalışıyordu. Ama herkesin bildiği bir gerçeği vardı. Tuvalet onun ofisiydi. Amirleri bile bıkmıştı artık. Borçka, mesainin yarısını tuvalette geçiriyorsun diyorlardı. Borçka ise gayet ciddi bir ifadeyle cevap verirdi. Efendim, bazı kararlar sadece sessizlikte alınır derdi. Bir sabah posta kutusuna kalın bir zarf geldi. İçinde halasından kalan bir tencereyle ilgili dava bildirimi vardı. Borçka heyecanlandı. Belki artık tuvalet değil, balkon sahibi olurum diye düşündü. Ama sahneye huysuz damadiye çıktı. Elinde buruşuk bir soy ağacı fotokopisiyle bağırıyordu. O tencere benim, halanın çorbasını ben karıştırdım diyordu. Borçka afalladı. Ben sadece fasulyesini yedim teyze, mülkiyet hakkı sana geçti. Nasıl geçti? Dedi. Damadiye bir an sustu. Sonra öyle bir güldü ki yüzündeki kırışıklıklar jeolojik bir olaya dönüştü. Sanki yüzünde küçük bir deprem olmuş, fay hatları birbirine sen hala burada mısın der gibi bakmıştı. Mahkeme günü geldiğinde herkesin gözü hüzünlü termostaydı. Takım ışıl ışıl, kravatı kusursuz, çantası markalıydı. Salona girdiğinde yemin etsen podyum sanırdın. Termos kürsüye çıktı, elinde hüzünlü termosu ile birlikte gür bir sesle konuştu. Sayın Hakim, müvekkilim Borçka zaten bankanın promosyonundan hayal kırıklığı yaşamış bir insan. Şimdi bari miras tenceresi elinden alınmasın, dedi. Salondan kahkahalar yükseldi. Damadiye tencereye sarıldı. Bu tencere benim onurumdur, dedi. Hakim kararını açıkladı. Tencere Borçka'ya aittir, dedi. Borçka eve döndü, tencereyi masaya koydu, kapağını açtı. Tencerenin içinden gelen ses şöyle bağırdı. Borçka, tuvaletten çık artık, dedi. Borçka dondu kaldı. Sonra gülümsedi, kapağı kapattı ve mırıldandı. Demek mi hala mesai bitmemiş?